Herkese merhabalar, ben Nihan, hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu kanalda ya da ilk kez izliyorsanız ben kanalımda hayatımda meydana getirmek istediğim, daha kaliteli, daha iyi bir hayat için meydana getirmek istediğim küçük değişim ve gelişim yolculuklarından bahsediyorum. Ama bugün bahsedeceğim yolculuk çok daha uzun bir yolculuk. Çok uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Bundan sonraki hayatımıza İngiltere'de devam etmeye karar verdik. Bu taşınma fikrimizi paylaştığımızda insanlar genelde neden diye sormadılar. Genelde nasıl diye sorular aldık ama nedeninden de kısaca bahsedecek olursam tabii ki de en büyük önceliğimiz çocuklarımız. Çocuklarımızın Türkiye'de bulabilecekleri olanaklardan çok daha fazlasını hak ettiğini düşünüyoruz. Söz konusu çocuklar ve gelecek kaygısı olduğunda da bazı durumlara çok daha hassas yaklaşabiliyor insan. Geldiğimiz konusundan bahsedeyim. Biz Skilled Worker vizesiyle geldik. Yani nitelikli işçi vizesiyle. Bu vizeyi almak için pek çok kriter var. Şimdi bunlardan bahsetmeyeceğim. Eğer talep edilirse onun için ayrı bir video çekerim açıklamalı. Ama bunun için en önemli kriter İngiltere'deki bir şirketten bir iş teklifi almış olmanız gerekiyor. Yani İngiltere'deki o şirkette size davet yolluyor ve bu şekilde vizenizi alabiliyorsunuz. Diğer kriterleri de karşılarsanız tabii ki de. Bizim de hem eşime hem bana olacak şekilde paket bir iş teklifi aldığımız için bu fırsatı değerlendirmek istedik ve değerlendirdik. Bu süreçler kolay olmadı, kolay süreçler değildi. Özellikle ilk başta karar verme süreci. Gitsek mi daha iyi olur, kalsak mı daha iyi olur? Çocuklarımızın eğitimi için hangisi daha iyi olur? Çocuklarımız ileride nerede daha iyi, daha mutlu olurlar, daha iyi yaşarlar diye bazı sorular sorduk kendimize. Bu soruların hepsinde İngiltere lehine sonuçlanınca da gelme kararımızı vermiş olduk. Orada yapabilir miyim diye hiç düşünmedim açıkçası. Çünkü zaten bulunduğumuz ortamda burada yapabiliyorsam her yerde yaparım kıvamına çoktan gelmiştik. Yorucu olan hazırlanma süreciydi aslında çünkü çok iyi bir planlama gerektiriyordu. Hiçbir eşya götürmeden başka bir ülkede sıfırdan bir hayata başlama düşüncesi bile aslında stresli olabiliyor. Özellikle çocuklar söz konusu olduğunda bu konuya çok da minimalist yaklaştığımı söyleyemeyeceğim. Mesela mobilyalar konusu, mobilyalarımı tamamen sattım. Zaten eşyalarla bağ kuran biri olmadığımı anlamışsınızdır. Sattım, ihtiyacı olanlara verdim, istediğim kişilere verdim vesaire. O şekilde büyük eşyalarımdan kurtuldum. Sonrasında burada ihtiyacım olabilecek şeyleri planlarken biraz zorlandım çocuklar için. Mesela ilaç meselesi. Yani hiç dilini bilmediğiniz, ya tamam İngilizcemiz biraz var ama çocuklarla prosedürleri çok fazla bilmediğimiz için zorlanmak istemedim bu gibi konularda burayı tanıyana kadar. O yüzden de sürekli kullandıkları ilaçları ya da hastalıklarında kullandığım, bildiğim ilaçları getirmeye karar verdim. Bana şey diyenler oldu, ya orada ilaç mı bulamayacaksın? Ama çocuk dediğimiz varlık gece yarısı aniden ateşlenebilen bir canlı olduğu için ben bunu riske atmak istemedim. Mesela geldiğimizin daha ikinci günü elime kızgın yağ döküldü. Direkt yanık kremlerimden sürdüm ve eğer onlar olmasaydı belki de şu anda çok daha kötü durumda olabilirdi. Sonrasında hava değişimi kaynaklı çocuklar hasta oldular ikinci hafta. Şu anda onları yine yanımda getirdiğim ilaçlarla tedavi ediyorum. Dediğim gibi bunları şimdiye kadarki süreçte iyi planlayabildiğimi düşünüyorum.
Benim kişisel olarak fikrime gelecek olursak, zaten son birkaç senede sürekli kendimi değiştirmeye, geliştirmeye çalışıyorum. Bu YouTube kanalımı açmamın ana sebeplerinden biri buydu aslında. Bu gelişimimi kayda almak. Sonrasında ben de kendimdeki gelişimi gerçekten fark edip buna mutlu olmak istedim. Kötü alışkanlıklarımdan kurtulmaya çalışıyorum. Bir yandan onun yerine yeni iyi rutinler koymaya çalışıyorum. Ama artık bir yerlerde tıkandığımı ve daha ileriye gitmem gerektiğini biliyordum. Yani Nihan 2.0'a geçmem gerektiğini düşünmeye başlamıştım. Bu fırsatta bunun için biçilmiş bir kaftan oldu açıkçası. Yeni kültürler, yeni yollar, yeni diller öğrenmeye o kadar açım ki şu anda. Yani her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenip buradaki hayata bir an önce adapte olmaya sabırsızlanıyorum. Geleli 15 gün oldu. Bu arada İngiltere, Londra'ya taşındık biz. Bu 2 haftada tam olarak neler yaşadığımdan biraz bahsetmek istiyorum size. Çocukların beslenmesi şu an için biraz sıkıntılı. Çünkü biz ne kadar büyükleri olarak farklı lezzetlere açık olsak da çocuklar bu konuda çok daha katı olabiliyorlar. Mesela geldiğimde basit bir market alışverişi yaptım. Yani en basit şekilde bir patates kızarttım onlara ama onu bile çok farklı buldular. Yağın tadını, kokusunu farklı buldular. Patatesin tadını bile farklı buldular. Bu konuda şu an için biraz daha zorlanacağız gibi geliyor ama eğer çok zorlanırsam da buradaki Türk marketlerinden alışveriş yapabilme olanağım var tabii ki de. Londra şehri çok farklı kültürlerin bir arada bulunduğu bir şehir olduğu için marketlerde, restoranlarda, marketlerde çok karmaşık geliyor bana. Çok iç içe, çok farklı ülkelerin yiyecekleri, reyonları var. Onları biraz öğrenmeye çalışıyorum. Bu yüzden bol bol pratik yapmaya çalışıyorum. Bir yandan ev arıyoruz. Şu anda bir aylık kiraladığımız bir Airbnb evinde kalıyoruz. Burada ev kiralama süreci de aslında biraz farklı Türkiye'ye göre. Eğer bir ev beğendiyseniz o evi görmek için randevu almanız gerekiyor. O randevuyu alabilmeniz için bile önceden size gönderilen bazı soruları cevaplamanız gerekiyor. İşte nereden geldin, nereye gidiyorsun, ne kadar kazanıyorsun, ne iş yapıyorsun, çocuğun var mı, evcil hayvanın var mı gibi bir sürü soruyu cevapladıktan sonra o randevuyu alıyorsunuz. Sonra evi görmeye gidiyorsunuz. O evi beğenmeniz ve paranızın olması da yetmiyor. Bir teklif veriyorsunuz o ev için. Tam istediği kirayı da verebilirsiniz. Daha düşük, daha yüksek de verebilirsiniz çok istiyorsanız. Sonrasında ev sahibi bu teklif veren insanlar arasından birisini seçiyor. Eğer seçilmiş kişi olursanız da o evde yaşamaya başlayabiliyorsunuz. Yapılaşma az olduğu için aslında böyle bir durum var. Yani yapılaşma az, ev az, insan sayısı çok. O yüzden de ev bulma konusu biraz zorlu bir süreç burada. Ama ben bunların hiçbirini yaşadığım zorluklar olarak anlatmak istemiyorum. Benim hayatımda en önemsediğim şeylerden birisi anlatacak bir şeyler biriktirmek. Bunları da biriktirebildiğim için şu anda çok mutluyum. Böyle düşündüğümüzde aslında bir şeyin ne kadar zor veya stresli olduğuna bakmıyorsunuz. Sadece o şeyi yapmak ve deneyimlemek istiyorsunuz. Biraz duygusallık yok mu? Tabii ki de var. Onu daha üzerimizden atamadık. Özellikle büyüklerimizden ayrı kalmak, çocuklarımızın büyüklerinden ayrı kalması, büyüklerin de torun hasretiyle biraz zaman geçirmesi bizi biraz hüzünlendiriyor. Ama bu duruma da alışmaktan başka çaremiz yok maalesef. Uzun vadeli planlar yapan bir insan olmadım hiçbir zaman. Her zaman olayların akışına göre o anda verdiğim küçük kararlarla hayatımı yönlendirmeye çalıştım. Eşyalarla bağ kurmadım. Perdeleriyle aşk yaşayan, çocuğu orada yalnız otururken mutfak dolaplarını parlatan kadınlardan olmadım hiçbir zaman.
Son 5 yılda 3 şehir değiştirdim. İstanbul'dan Antalya'ya, Antalya'dan İzmir'e, oradan tekrar İstanbul'a döndüm ve şu anda da Londra'dayım. Bu yaşadığım deneyimlerden hiçbir zaman pişman olmadım. Aksine bana o kadar güzel yeni kapılar açtılar, o kadar güzel vizyon kazandırdılar ki bu deneyimleri yaşadığım için çok mutluyum. Bana şey diyenler oldu, ya sendeki de büyük cesaret 2 çocukla gibi sorular. Yani ben hiç böyle düşünmüyorum açıkçası. Yani aslında önümüze çıkan fırsatlarda kalmayı tercih etmek çok büyük cesaret değil mi? Siz nasıl kalabiliyorsunuz? Çocukların geleceği için eğer olumlu şartlar söz konusuysa bir anne baba gözünü karartmaz da kim karartır ki? Doğru ama zor olan şeyleri yapmaktan korkmamak lazım hiçbir zaman. Yani böyle düşündüğünüzde eğer o karar doğruysa zaten size zor gelmiyor. Bir şey yapmadığım için pişman olmak yerine yaptığım için pişman olmayı her zaman tercih ederim. Bir gün tekrar Türkiye'ye dönme kararı da verebiliriz. Ben nasıl ki mevcut şartlarda çocuklarım için daha iyi olacağını düşündüğüm için buraya geldiysem, şartlar değişirse ve tam tersini düşünürsem de hiç pişman olmadan tekrar Türkiye'ye de geri dönebilirim. Ama şu an için verdiğimiz karar bu yönde. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. Hepimizin çocukları çok güzel günlere yürüsünler. Hepimizin çocuklarını çok güzel günler beklesin. Çok güzel yollarda yürüsünler. Buradaki hayatımızdan gelişmeleri umarım ev bulursak ev kurma sürecimizi de sizinle paylaşmak istiyorum. Ve gelişmeye, değişmeye her zaman devam etmek istiyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.